Kuveyt, sık sık hükümet krizleri, istifalar, kabine değişiklikleri ve meclis fesihleriyle gündeme gelen bir körfez ülkesi. Öyle ki hükümet ve meclis arasındaki anlaşmazlık ülkeyi yaklaşık 3 yılda 3 kez milletvekili seçimleri için sandığa götürdü. Kuveyt bu yönüyle bölge için istisnai bir örnek. Peki neden böyle? Körfez'de demokrasiye en yakın ülke neden Kuveyt? Ülkede neden diğerlerine nazaran daha güçlü bir meclis var? Gelin bu ilginç körfez ülkesini biraz daha yakından tanıyalım. 17. yüzyılın sonları Anayza kabilesinden bazı klanlar Necid'den Basra Körfezi'nin kıyılarına doğru göç eder. Bu göç boyunca Anayzalılara başka kabilelerden klanlar da katılır ve yeni bir kabile kurulur. Beni Utup veya Beni Utba. Nitekim Utup kelimesi kabilenin nasıl oluştuğunu yansıtır şekilde Atabah kök fiilinden türetilmiştir ve bu fiilin bir anlamı da bir yerden bir yere gezen, gezinen, dolaşandır. Muhtelif sebepler bu göçü başlatmış olabilir. Aslında Necid tarihi bu tür göçlerin de tarihidir. Acımasız bir kıtlık, yıkıcı bir savaş, kıyıcı bir salgın. Göçe dairse yaygın bir söylentiye göre Necid'i acımasız bir kıtlık vurur ve Anayzalıları göçe zorlar. İlk önce güneye gidilir ancak orada şartlar daha zordur. Geri dönülür. İlk göç edenlere yenileri katılır. Bu sefer doğuya gidilir. Katar Yarımadası'nın batısındaki Zubara'ya. Orada da şartlar iyi değildir. Bu sefer kuzeye göç edilir ve Şaddül Arap Deltası'nın güneyinde geleceğin Kuveyt şehri olacak mahalde karar kılınır ve oraya yerleşilir. Kuveyt kelimesinin kökeni iddiaya göre Beni Utub'un ilk yerleştiği mahalde 17. ve 18. yüzyıllarda bütün Doğu Arabistan Yarımadası üzerinde hakimiyet iddia eden Beni Halit kabilesinin inşa ettiği küçük bir kale vardır. Arapçada kale Kut demektir. Kuveyt kelimesi Kut kelimesinden kalecik anlamına gelecek şekilde türetilir. Mahalin ilk dönemlerdeki isimlerinden biri de tepecik anlamına gelen Kureyn'dir. Kureyn de Arapça tepe anlamına gelen Karn kelimesinden türetilmiştir. Takip eden 10 yıllar boyunca Kuveytliler bulundukları coğrafyanın sunabileceği ekonomik fırsatları keşfe koyuldular. Bu fırsat elbette denizdeydi. Necid'den gelen Kuveytliler için bu zordu ama imkansız değildi. İlk önce denizciliği öğrendiler. Körfez balıkçılık için son derece bereketli sulardı. Ancak daha önemlisi Körfez'in güney sahilleri inci avcılığının yoğun bir şekilde yapıldığı yerlerdi ve Kuveyt'ten deniz yoluyla o bölgeye uzanmak zor değildi. Kuveyt ayrıca ilk medeniyetlerden beridir süregiden en canlı bölgesel ve küresel ticaret yollarından birinin yanı başındaydı. Kuveyt'in bu ticarete eklemlenmesi için şartlar mükemmeldi. Irak iç karışıklık ve savaşlarla boğuşurken Kuveyt güney ve güneybatıdan gelebilecek saldırılara karşı Beni Halid'in, kuzeyden Irak'tan gelebilecek saldırılara karşı ise çölün koruması altındaydı. Üstelik Körfez'in güney sahillerinde eşine rastlanmayan derin ve geniş bir doğal limana sahipti. Yapılması gereken tüccarları gemilerle getirdikleri yüklerini Kuveyt'te indirmeye ve Kuveyt'ten de develerle yollarına devam etmeye ikna etmekti. Nitekim Kuveytliler de bunu başardı. 1758'de Kuveyt'e gelen ve bilindiği kadarıyla ilk Avrupalı seyyah olan Edward Ives, Kuveyt'ten 5000 develik karavanların geçtiğinden bahseder. 1800'lü yılların başında Kuveyt'e gelen Avrupalı seyyah James Silk Buckingham ise Kuveytlileri Körfez'de yürüyen ticaretin her dalında aktif tüccar insanlar olarak tarif edecekti. Canlı ticari hayat Körfez'in diğer bölgelerinden yeni kabileleri, klanları da Kuveyt'e çekti. Ancak bu sonradan gelenler Kuveyt'te keskinleşen toplumsal yapının daha alt sınıf ve statü gruplarını oluşturdu. İlk yerleşimciler, Beni Utub'a mensup ailelerse Kuveyt'in siyasi ve ticari elitleri olarak konumlandı. Elitler seviyesinde ise Kuveyt'i diğer Körfez ülkelerinden farklılaştıracak başka bir düzenlemeye daha gidildi. Sabah ailesi Beni Utub aileler arasında sivrilerek siyasi gücü elinde toplarken diğer aileler kendilerini ticarete verdi. Böylece diğer Körfez ülkelerinde gözlemlenmeyecek siyasi bir düzenlemenin önü açıldı. Siyasi güç bir ailede toplanırken ekonomik güç Beni Utub ailelerinin elinde toplandı. 18. yüzyıl itibarıyla bu yazılı olmayan aileler arası iş bölümü 20. yüzyılda Kuveyt'e has, Körfez ülkeleri arasında ise tamamen istisnai bir siyasi sisteme evrilecekti. O sistemin yapısına bakmadan önce Kuveyt'in siyasi tarihine kısaca göz atalım. Kuveyt 19. yüzyılın başlarına kadar Beni Halid'in hakimiyeti altında kaldı ve sağladığı güvenlik şemsiyesi altında canlı bir ticari merkeze dönüşebildi. Ancak 19. yüzyılın başı itibarıyla bu güvenlik şemsiyesi kalktı ve Kuveyt, Necid'den yükselen yeni bir güçle karşı karşıya kaldı. Vahhabi Suudi Devleti ile. Bu tehdit karşısında Kuveyt küçük ve önemsiz bir ticaret şehri olmanın avantajını kullandı. Zira Vahhabi Suudi Devleti Kuveyt kapılarına kadar yayıldığında neredeyse bütün yarımadayı kontrolü altına almıştı ve ilk önce Osmanlı İmparatorluğunu, daha sonra ise İngiltere'yi harekete geçirmişti.
Yine de Kuveytliler ilk kez kendi savunma kapasitelerine bu dönemde yatırım yaptılar. Mesela şehri tamamen çevreleyen kale duvarları inşa ettiler. Vahhabi Suud Devleti 100 yıl kadar daha Kuveyt için tehdit olmadı. 19. yüzyıl Kuveyt için iç siyasi istikrarın tamamen sağlandığı bir yüzyıl oldu. Bunun 3 önemli sebebi vardı. İlk önce siyasi rakip olabilecek El Halife ve El Celayma gibi güçlü aileler Kuveyt'ten ayrıldı. İkinci olarak 19. yüzyılda Sabah şeyhleri nispeten uzun ömürlü oldu ve aile içi siyasi rekabet kontrol altında tutuldu. Sonuncusu ve belki de en önemlisi, Kuveyt konumu sayesinde 19. yüzyıl boyunca Bahreyn, Katar ve Abu Dhabi'yi içine alan çatışmaların parçası olmaktan kurtuldu. Çok daha barışçıl ve güvenli bir ortamda ticari faaliyetlerine devam etti. Her halükarda Kuveyt 1871'den itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nun, 1899'da ise İngiltere'nin güvenlik şemsiyesi altına girdi. 20. yüzyılın başları Kuveyt'in şeyh ailesiyle tüccar aileler arasındaki tarihi dengenin bozulması girişimine şahit oldu. İktidarını büyük oranda İngiltere ile yaptığı anlaşmayla sağlamlaştıran Şeyh Mübarek bin Sabah, tüccarların doğrudan menfaatlerine karşı olarak bir seri vergi koydu. Hatta fiyat kontrolleri uygulaması başlatmak istedi. Tüccarlar sessiz kalmadı ve en zenginleri Kuveyt'i terk ederek Bahreyn'e yerleşti. Büyük bir gelirden olan Mübarek geri adım atmak zorunda kaldı ve yeni koyduğu vergileri iptal etti. En son tüccar ayrıldıktan tam 2 yıl sonra dönecekti. Bu ilk çatışma sorunsuz atlatıldı belki ama tüccarlar siyasi güçlerinin farkına varmıştı bir kere. Şeyh Mübarek 1915 yılında öldü. Şeyhlik 2 oğluna sırasıyla geçti, Cabir ve Salim. Cabir'in şeyhliği 2 yıldan kısa sürdü, Salim'inki ise 4 yıl. Salim'in ölümünün hemen ardından tüccarlar meclis kurdu ve şeyh ailesine artık ülkenin idaresi ve özellikle şeyhliğin kime intikal edeceği konusunda söz hakkı talep etti. Daha da özelde Tüccarlar Meclisi, şeyh ailesine 3 isim sundu ve üçünden birisinin şeyh olarak seçilmesini istedi. Şeyh ailesi tüccarların önerdiği 3 isimden birini, Ahmet bin Cabir'i şeyh olarak seçti. Tüccarlar Meclisi kısa bir süre sonra dağıldı ancak bu tüccarların birlikte hareket edebileceğinin ve siyaseti etkileyebileceklerinin ilk önemli sınavı oldu. Bir sonraki sınav için tam 17 yıl beklenecekti. O süre içinde Kuveyt'te petrol keşfedildi. İngiliz petrol firmasıyla kapsamlı imtiyaz anlaşması 1934'te imzalandı ve 4 yıl sonra petrol bulundu. Şeyh ailesi ve tüccarları bu sefer de petrol gelirlerinin paylaşımı karşı karşıya getirdi. İlk adımda Şeyh Ahmet, şeyh ailesinin ödeneklerini artırdı ve inci ticaretinin 1929'daki küresel ekonomik buhranla bitme noktasına gelmesiyle zaten zor günler geçiren tüccarların menfaatlerinin zıttına gümrük vergilerini artırdı. Bekleneceği üzere tüccarlar açıktan muhalefete başladı ve bir dizi reform talebinde bulundu. Taleplerden birisi de seçimle oluşturulacak bir meclisin kurulmasıydı. Tüccarlar sadece talep etmekle kalmadı. Kuveyt'in ileri gelen 150 ailesinden bir seçmen listesi hazırladılar. O seçmenler de tamamı Necid kökenli Sünni tüccarlardan oluşan 14 kişilik yasama meclisini kurdu. Tüccarların artan siyasi aktivizmi karşısında Şeyh Ahmet daha fazla direnemedi ve 6 Temmuz 1938 günü meclise onayını verdi. Meclisin ilk işi anayasa hükmünde Kanuni Esası hazırlamak oldu. Bu kanunun ilk maddesi halkı siyasi gücün kaynağı olarak tanımladı ve bu kaynağı referansla meclisin yasama etkilerini olabildiğince genişletti. Büyük bir baskı altında kalan Şeyh Ahmet bu kanunu da onaylamak zorunda kaldı. Takip eden 6 ay boyunca meclisin birçok alanda yetki gösterisini sineye çeken Şeyh Ahmet, meclisi petrol gelirine de el koyma girişiminin ardından lağvetti. Nihayetinde isyana dönen tüccar muhalefeti Şeyh Ahmet tarafından güç kullanılarak bastırıldı. Bazı tüccarlar Kuveyt'ten kaçtı, bazıları ise hapse atıldı. Böylelikle meclis hareketi bastırıldı. Tüccarlar siyasi bir aktör olarak o tarihten sonra bir daha varlık gösteremedi. Ancak bu belirli bir oranda onların da tercihiydi. Zira özellikle 2. Dünya Savaşı'nın bitmesinin ardından petrol gelirleriyle Kuveyt'in daha zenginleşmesi ve Şeyh ailesinin Kuveytli tüccarların menfaatlerini koruyacak uygulamalar geliştirmesi, Kuveytli tüccar ailelerin de süreçte zenginliklerini korumalarını, hatta tarihte görülmemiş oranda arttırmalarını sağladı. Haliyle Şeyh ailesine karşı muhalefet etme sebepleri kalmadı. Ancak meclis hareketi Kuveytlilerin siyasi hafızasına silinemez bir şekilde kazındı, unutulmaz bir miras, siyasi sembol olarak kaldı. Nitekim kapatıldıktan tam 33 yıl sonra dönemin Kuveyt Şeyhi Abdullah bin Salim anayasa ilan edileceğini açıkladı. Abdullah'ın bu beklenmedik açıklamayla amacı aslında yeni bağımsızlığını kazanan Kuveyt üzerinde hakimiyet iddia eden ve ciddi bir tehdit haline gelen Irak'a karşı Kuveyt halkının Şeyh ailesinin arkasında durmasını sağlamaktı. Kısa bir süre sonra bir anayasa yazmak üzere kurucu meclis oluşturuldu ve 1963 yılının ilk ayında meclis seçimleri yapıldı.
1962 Kuveyt Anayasası yürütme gücünü emir ve onun atadığı hükümete, yasama gücünü de meclise vermekte. İki kurum arasında güç dengesi açıkça yürütme lehine. Emir hükümeti kurarken meclisten güven oyu almak zorunda değil. Emirin ayrıca tek taraflı olarak meclisi feshetme yetkisi var. Ancak meclis tamamen etkisiz bir kurum da değil. Hükümet üyelerini güven oyuyla düşüremese de onları meclise çağırıp soru sorma ve bakanlık uygulamaları ile alakalı açıklama isteme yetkisi bulunuyor. Ayrıca emir yürürlüğe sokmak istediği kanunlar için meclisten onay almak zorunda. Dolayısıyla emirin mecliste kendi atadığı hükümete destek olacak bir çoğunluğu sağlaması gerekiyor. Emirin bunu sağlayamadığı, dolayısıyla muhalefetin daha güçlü olduğu meclislerse hükümet için her zaman baş ağrısı oluyor. Öyle ki taraflar arasındaki kilitlenme ancak emirin tek taraflı olarak meclisi feshetmesiyle çözülebiliyor. Nitekim 1960'lardan itibaren seçimler yoluyla oluşan meclislerin neredeyse yarısı emir tarafından erken feshedildi. 1976'daki fesihten sonra ise emir anayasaya aykırı olarak seçimleri 6 yıl boyunca yaptırmadı. Sadece son 3 yıla baktığımızda bile Kuveyt'te emir ve hükümeti için sorun çıkarabilecek aktif bir meclisin varlığını görmek mümkün. 2016'da seçilen meclis tam anayasal ömrünü tamamladı ve 2020'de seçime gitti. Ancak yeni meclisin ömrü kısa oldu. 2 yıl sonra feshedildi. 2022'de seçilen meclisin ömrü ise daha kısaydı. 1 yıl sonra feshedildi. 2023 Haziran ayında seçilen meclis ise halen daha aktif. Kuveyt'i bütün Körfez ülkeleri arasında farklı kılan da böyle bir meclisin varlığı ve emirin böyle bir mecliste çalışmak zorunda olması. Kuveyt'in sahip olduğu devasa petrol servetine rağmen Katar, Dubai veya Abu Dhabi gibi kapsamlı bir modernleşme dönüşümünden geçmemesinin de sebebi yine meclisin varlığı. İşte bu videoda bu farklılığın sebeplerini tarihsel bir perspektifle açıklamaya çalıştık. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Meselame. Kuveyt sık sık hükümet krizleri, istifalar, kabine değişiklikleri ve meclis fesihleriyle gündeme gelen bir körfez ülkesi. Öyle ki hükümet ve meclis arasındaki anlaşmazlık ülkeyi yaklaşık 3 yılda 3 kez milletvekili seçimleri için sandığa götürdü. Kuveyt bu yönüyle bölge için istisnai bir örnek. Peki neden böyle?